evden Kuşadası'nda sadece bir tane var. O da arkamda görmüş olduğunuz villa. Bugün Kuşadası Long Beach plajına 11 villalık bir villa projesine geldik. Ve 11 villanın en ön, yani denize ilk sıradaki evi çekmeye geldik. Burada son 3 tane villamız kaldı. Fiyatımız da 54 milyon ile 70 milyon arasında değişiyor. Dolar karşılığı ise 1,5 milyonla 2 milyon dolar arasında değişiyor. Şimdi bu güzel villanın girişinden başlayalım ve bu harika villayı birlikte tanıyalım. Villamızın tam şu anda giriş kısmındayız. Ben sizin için aracımı buraya park ettim. Burada 2 tane araç park yeriniz var. İsterseniz buraya, isterseniz de hemen benim arkamda görmüş olduğunuz yere aracınızı park edebilirsiniz. Villamızın tam şu anda arka kısmındayız. Daha önceden buranın örnek villasını çekmiştim ve 11 villadan sadece 3 tane villamız kaldı. Diğer villalarımız da satıldı. Fiyatı da zaten biraz önce sizlere söylemiştim. Yine güncel fiyatı almak için de beni arayabilirsiniz. Şimdi villamızın arka kısmındayız ve karşı tarafında şurada görüyorsunuz bir borumuz var ve doğalgaz borusu var burada. Yani burada hem yaz aylarında hem kış aylarında yaşayabiliyorsunuz. Hemen şurada bir depomuz var. Şunu göstermek istiyorum size. Burada karşımda doğalgaz kombimiz var. Yani doğalgaz kombisi de burada takılmış vaziyette ve Daikin marka olarak tercih edilmiş. Hem yaz ayları hem kış aylarında bu evde de yaşayabiliyorsunuz. Evimizin kullanım alanları çok güzel, bahçesi çok güzel, denize sıfır olmamızın da çok güzel avantajları var. Önce villamızın dış cephesini tanıyalım, sonra bu güzel villamızın içerisini birlikte tanıyacağız. Burada 630 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş 4+1 özel havuzlu 2 kattan oluşan akıllı ev sistemli, yerden ısıtma sistemli villamızın şu anda bahçesindeyiz. Oldukça büyük bir bahçemiz var. Yani burada futbol topu bile oynayabilirsiniz. O kadar güzel büyük bir bahçemiz var. Hemen karşımda 28 metrekare büyüklüğünde sabaklı, dışarıya doğru taşmalı 1,40 derinliğe sahip özel havuzumuz var ve etrafında da ahşap tercih edilmiş ahşap dek alanımız bulunuyor. Bahçemizin içerisinde palmiye ağacımız var, muz ağacımız var ve etrafımızda da limon servileri var. Karşımda gördüğünüz gibi buradan masmavi bir deniz manzarasını ben görebiliyorum. Sadece burada deniz manzarasını görmekle kalmıyorum. Aynı zamanda buradan denizin dalga seslerini de çok net bir şekilde duyabiliyorum. Havuzumuzun baş kısmında bir şelale tercih edilmiş ve villamızın dış cephesine baktığım zaman da böyle gri antrasit renklerine önem verildiğini görebiliyorum. Aynı zamanda da burada dış cephede kompozit kaplamalar tercih edilmiş. Oldukça fazla led lambalar tercih edildiğini görebiliyorum. Yani buranın akşam görüntüleri de muhteşem olacaktır. Şimdi villamızın ön terası var. Ön terasına gelmek istiyorum. Burayı da sizlere tanıtalım. Sonra villamızın içerisine doğru yavaş yavaş geçeceğiz. Karşımda burada bir teras alanımız var ve buradan da yine aynı şekilde full denizi görebiliyoruz. Ve burada villalarımızın ön kısmında büyük bir yeşil alanımız var. Bu yeşil alan da sitenin ortak kullanım alanı. Yani yazın buraya şemsiyeler gelecek, şezlonglar gelecek ve duş yerlerimiz var. Eğer ki siz deniz kenarında güneşlenmek istemiyorsanız hemen ön tarafındaki yine denize çok yakın olan yeşil alanımızda, ortak alanımızda da rahat bir şekilde güneşlenebilirsiniz. Bir nevi buranın böyle özel bir güneşlenme alanı var diyebiliriz sizlere. Tabii burada teras alanından da çok güzel full denizi gördüğümü zaten sizlere söylemiştim. Etrafımızda yine limon servileri devam ediyor. Bunlar tabii ki de büyüyecek ve çok güzel bir görüntüye burada kavuşacak. Ahşap görünümlü burada alüminyum kaplamalara önem verildiğinde görebiliyorum. Tabii ki bunlar çok önemli. Yani ahşap olmaması, çünkü tam deniz kenarındayız. Ahşabın bakımı da biraz zor olabilir. Demir olduğu zaman da küflenebilir. Tabii deniz kenarı olduğu için tuz olabiliyor. Alüminyum tercih edilmesi de burada yani bakım yapmayacağınız anlamına da geliyor. Villamızın şu an giriş kapısındayız. Burada muhteşem bir kapımız var. Pivot kapımız var. Hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Hem anahtarla girebiliyorsunuz buraya. Diyelim ki anahtarınız yok. Unuttunuz anahtarınızı. Ya da denize gittiniz, denizden geldiniz. Üzerinizde hiç anahtar, hiçbir şey yok. Telefon bile yok. Evin içerisine girebilirsiniz. Nasıl? Burada hem parmak izninizle kapıyı açabiliyorsunuz hem de şifrenizi girerek kapı açılıyor ve isterseniz telefon üzerinden, uygulama üzerinden de kapıyı açabilme şansınız da tabii ki de var. Şimdi bu güzel villamızın içerisine doğru giriyoruz ve içeriye doğru girdiğimde yerlerde gri renklerinde seramikler tercih edildiğini görebiliyorum. Burada hemen üst tarafında oldukça yüksek bir galeri boşluğumuz var ve karşımda bir aynamız var. Etrafı da led lambalı olarak düşünülmüş. Bu aynamız da yine tavana kadar uzanıyor. Etrafında da ahşap kaplamalara önem verildiğini de görüyoruz.
gösteriyorum. Arkamda burada merdivenimiz var. Üst kata birlikte birazdan çıkacağız ama evin salonuna gelmek istiyorum. 200 metrekare brüt, 160 metrekare net kullanım alanına sahip olan villamızın şu anda içindeyiz. Ve karşımda akıllı ev sistemimizin ekranı burada yer alıyor. Bunu artık çok detaylı olarak anlatmak istemiyorum. Hayatınızı kolaylaştıran teknoloji hayatımıza girdi. Ve salondayım. Salonda baktığım zaman buradan çok güzel bir deniz manzarasını görebiliyorum. Sadece deniz manzarasını görmekle kalmıyor. Aynı zamanda denizin sesini de duyabiliyorum. Ve buradan hem geçen tekneleri görebilirsiniz hem de denizdeki yüzen insanları da net bir şekilde görebilirsiniz. Burada sabahları kalkıp denizden balığınızı bile tutabilirsiniz. Harika bir atmosfer var burada. Tabii böyle balık tutmak gibi böyle alışkanlıklarınız varsa bu ev size göre de olabilir. Salona geldiğim zaman evet salondan çok güzel manzara olduğunu söylemiştim. Şu anda burası böyle ofis gibi kullanılıyor. Ondan dolayı da içinde eşyalarımız var. Bunlar tabii ki çıkacak, gidecek, size bu şekilde teslim edilecek. Yani içerisi boş şekilde teslim edilecek. Karşımda bir televizyon ünitesi yerimiz var. Hemen buraya gelmek istiyorum. Ve televizyon ünitesinin altında bir konsolumuz var. Beyaz renklerde tercih edilmiş. Karşımda da televizyon ünitemiz burada yer almış. Yan tarafında şu şekilde tavandan sarkıtma lambalarımız da oldukça göz dolduruyor. Ön tarafımızdaki terası görüyoruz. Aynı zamanda da karşımda özel havuzumuz var. Orayı da net bir şekilde gördüğümü sizlere ifade etmek istiyorum. Mutfağımıza gelelim. Mutfağa doğru geldiğimde burada bir adamız var. Ada mutfağımızda, tezgahımızda üzerinde tabii şu anda folyo var çizilmesin diye ve burada tezgahımızın üzerinde elektrikli bir ocağımız var. Hemen aspiratör soracaksınız ama aspiratör burada orta kısmında yer alıyor. Tabii şu anda naylonlar olduğu için size net olarak gösteremiyorum. Ama aspiratör de burada orta kısmında yer alıyor ve size şunu söyleyeyim. Burada kullanılan ürün de Miele olarak düşünülmüş. Zaten Miele'yi bilen bilir. Oldukça pahalı ürünlerdir. Genelde özellikle yurt dışında daha fazla kullanılır. Üst tarafımızda böyle sarkıtma çok güzel ışıklandırmamız var. Yani yemeğinizi burada pişirirken üstten de çok güzel böyle yemeğinize ışıklar da burada vuracaktır. Arka tarafında yine tezgahımız var. Açık renklerde düşünülmüş ve alt kısmında şurada led lambalarımıza önem verilmiş. Burada dolabımız var. Hemen dolabı açmak istiyorum. Dolabı açtığım zaman da asansörleri Blum marka olarak düşünülmüş ve içerisinde de led lambalara önem verildiğinde görebiliyorum. Şurada bir prizimiz var. Şu detayı da göstermek istiyorum sizlere. Hemen şöyle şunu çıkarayım. Buradaki prizimiz isterseniz şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Şöyle gizli prizimiz var. Bu da Legrand olarak düşünülmüş. İsterseniz de tekrar şu şekilde şuraya basıp prizi yerinden açabiliyorsunuz. Ve yine karşı tarafında da aynı şekilde burada da iki prizimiz daha var ve şurada da arada bir prizimiz daha burada bulunuyor. Burada bir evyemiz, bir bataryamız var. Arka tarafında ise yine Miele'nin burada hem fırınımız var, üst tarafında ise burada mikrodalgası var. Hatta şu ana kadar gezmiş olduğumuz evlerde Miele markasını hiç görmedik. Burada ilk defa görüyoruz. Bulaşık makinesine bakalım. Bulaşık makinesi sanırım şurada yer alıyor. Hemen bakmak istiyorum. Evet, burada yine Miele marka bulaşık makinemizde yer almış. Şimdi zemin katımızda genel bir tuvaletimiz ve bir duş yerimiz var. Kapıdan içeri doğru girdiğimde karşımda gömme rezervuarlı bir klozetimiz var. Geberit marka olarak düşünülmüş. Yine yan tarafında bir duşakabinimiz, tavandan sarkıtma bir yağmurlama sistemi var ve burada bir düğmemiz var. Açtığımız zaman da aynanın yanındaki lambaları da yakıyor. Ve zemin katımızda bir yatak odamız var. Aile büyüklerimiz için düşünülmüş. Yine otopark kısmına ve bahçe alanına bakan bir odamız bulunuyor. Televizyon ünitesi karşında yer almış. Burada küçük bir dolap düşünülmüş. Yatak başlığı burada yer alıyor. Yine tavandan sarkıtma şu şekilde kitap okuma lambalarımız da bulunuyor. Şimdi merdiven alanına doğru geçiyoruz. Merdivene doğru geldiğimizde merdivenlerin böyle antrasit renklerde yapıldığını görebiliyorum. Alt kısımlarında led lambalarımız var. Tabii şu anda dışarısı aydınlık olduğu için bu görüntüleri size belki net olarak veremiyoruz. Ama buraya geldiğiniz zaman burada bunu gözünüzde çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Ya da akşamları burada ışıl ışıl yanan bir merdivenimiz bulunuyor. Merdiven kovanına baktığım zaman da komple dış cepheden burada cam giydirme kullanılmış. Yani cephemiz komple camla kaplanmış. Ferah görünüyor çünkü içeriye de buradan gün ışığı giriyor. Şimdi bu güzel villamızın üst katına çıkalım. Villamızın şu anda üst katına doğru çıkıyoruz. Arkamdaki cam kaplamayı görebiliyorsunuz. İçeriye gerçekten
ciddi anlamda hem ışık alıyor hem de güneş vuruyor. Burada bir odamız var. İçeri doğru girdiğimde yine burada kitap okuma lambalarımız, sarkıtma lambalarımız bulunuyor. Yerlerde yine alt kattaki gibi aynı seramikler tercih edilmiş. Burada bir giyinme odamız var. Yan tarafında tuvalet ve bir duş alanımız olduğunda görebiliyoruz. Yine kullanılan malzemeler birebir aynı diğer taraftaki gibi. Ve koridora doğru döndüğüm zaman da galeri boşluğumuz var. Galeri boşluğumuzda çelik kapımızı, yani pivot kapımızı buradan görebiliyoruz. Hemen üst tarafında bir tepsisi var. Altınlara böyle güzel şık lambalara, burada avizeye önem verilmiş. Burada bir sopamız var. Bu sopamızı isterseniz şöyle çektiğiniz zaman bakın burada bir merdiven var. Yani yukarıya çıkmak istediğinizde, çatıya çıkmak istediğinizde buradaki portatif merdiveni açıp bunu kullanıp işiniz bittikten sonra katlayıp bu şekilde geri yerine de koyabiliyorsunuz. Şimdi açmayayım ben, yani detaylı olarak göstermeyeyim. İsterseniz buraya geldiğiniz zaman detaylarında burada birlikte de bakabiliriz. Şimdi ön tarafında 2 tane yatak odamız var. Hem sağ tarafında hem sol tarafında. Hemen sağ tarafımızdaki odaya girelim. Sonra sol tarafındaki diğer odaya birlikte bakacağız. Bu tabii ki ön cepheye bakan bir villamız. Bakın şuradan sahilden insanlar geçiyor. Geçerken buraya bakıyorlar. Denize sıfır ev olmadığı için de buradan her gelen geçen buraya böyle bakıyor. Giyim odamızın içerisine geldiğimiz zaman da hem çamaşır yıkama hem de çamaşır kurutma makinemiz var. Tabii bunların markası da yani farklı bir marka olsa olmazdı. Bunlar da yine bakın Miele olarak düşünülmüş. Bunlar bile biliyorsunuz yani ciddi rakamlar. Hele ki Türkiye'de Miele gerçekten çok pahalı. Odamızın da yine kendine ait hem tuvaleti hem duş yeri var. Odamızın içerisinde yine giyim odasının içerisine girdiğim zaman da burada yine detaylı olarak anlatmak istemiyorum ama hem burada lavabomuz var hem de aynı zamanda duş yerimiz de bulunuyor. Şimdi odamızın içerisine doğru girdiğimde buradan muhteşem bir deniz manzaramız var. Hatta buradan böyle denizin dalgalarını net bir şekilde görebiliyorum. Böyle denizin o yaptığı köpürtüleri bile görebiliyorum. Çünkü burada denize sıfırsınız. Yani deniz manzarası görmek istiyorsanız zaten ya denize sıfır olmanız gerekiyor ya da denizden uzak bir yerde, tepelik bir yerde olmanız gerekiyor. Yani ortalarda olup denize görebilme imkanınız çok zor oluyor. Çünkü denize yakın olan yerler genelde kot olarak aynı olduğu için bundan ötürü önünüzdeki ev sizi kapatacak ve buradaki diğer evlerin hiçbirisinde bu manzara yok. Bu eve özel bir manzaramız var ve bu odamızda yatak başlığı da burada yine karşımda düşünülmüş ve kitap okuma lambalarımız da burada yine tercih edilmiş. Yan taraftaki yatak odasına geçerken hemen abone butonlarına basın, yoksa kapıyı açmayacağım, size bu odayı göstermeyeceğim. Abone olmak bu arada paralı değil, yani ücretsiz. Para vermiyorsunuz bunun içinde. Şimdi diğer yatak odamıza geldik. Burada 2 yatak odamız denize doğru bakıyor, ön cepheye bakıyor. Kapının yan tarafında bir tuvalet ve bir duş alanımız olduğunu görebiliyoruz. Kullanılan malzemeler yine diğer taraftaki gibi birebir aynı. Burada farklı olan bir şey var. Niş yerlerimiz var. Fazlalık eşyalarınızı veya havlularınızı burada barındırabilirsiniz. Kapımız da şu şekilde sürmeli olarak düşünülmüş. Bence çok mantıklı çünkü yani bu da açılabilir bir kapı olsaydı bu alanı içeride daraltacaktı. Biraz daha maliyetli olmuş ama yerden kazanılmış. Odamızın içerisine döndüğümde şu detayı da vermek istiyorum sizlere. Şimdi önceden biliyorsunuz böyle lambaları açıp kapatmak için şurada şöyle bir anahtar butonlarımız olurdu. Bu evimiz akıllı ev sistemi olduğu için ve buradaki odalarımızın içerisinde de hepsinde şöyle ekranlarımız var. Buradan hem klimayı ayarlayabiliyorsunuz, lambaları açıp kapatabiliyorsunuz, panjuru da açıp kapatabilirsiniz. Dokunmatik olarak bunların hepsini yapabilirsiniz. Veya telefonunuza eğer uygulamayı yüklerseniz telefonunuzdan da bütün odaları hem lambalarını hem panjurlarını açıp kapatabilme şansınız da oluyor. Ve aynı zamanda da klimayı da tabii ki açıp kapatabiliyorsunuz, derecesini ayarlıyorsunuz. Yine burada yatak başlığımız var, kitap okuma lambalarımız burada tercih edilmiş ve ön tarafımızda bir balkonumuz var. Bakın yine insanlar geçiyor ve insanlar geçerken buraya doğru bakıyor. Sahilde biraz daha devam ettiğiniz zaman hem yürüyüş yollarımız var hem de burada bisiklet yolumuz var. Spor yapmak istiyorsanız veya spor yapmayı seviyorsanız buradaki bisiklet yolunu ve yürüyüş yolunu da tabii ki kullanabilirsiniz. Denize girmek isterseniz de altın sarısı kum var burada. Denize de çok rahat bir şekilde girebilirsiniz. Hemen soracaksınız deniz derin mi acaba diye. Hayır, burada deniz derin değil. Sığ bir denizimiz var. Gidiyorsunuz bayağı bir yavaş yavaş derinleşiyor. Birden derinleşmiyor. O yüzden Long Beach plajı zaten gerçekten çok sevilen bir plaj. Ve yaklaşık böyle 20 kilometre uzunluğa sahip. Bu kadar büyük olduğu için de böyle çok kalabalık da olmuyor. Rahat bir şekilde girebilirsiniz. Bir de şu detayı da vermek istiyorum. Villamızın dışarıya açılan bütün kapı pencerelerin hepsinde
Görmüş olduğunuz gibi sineklikleri de mevcut. Bu evin artık fiyatını da söyledik, özelliklerini de söyledik. Buraya gelmeden önce bizi arayın, bizimle randevu yapın. Sonra bu güzel evleri birlikte tanıyalım. Çünkü aniden gelirseniz bu evleri sizlere gösteremeyebiliriz. Ya çekimde olabiliyoruz ya da müşteride ev gösterebiliyor oluyoruz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.